Bazen hayır demek bir ayrılık değildir. Nihayet kendi tarafını seçmektir. Yıllarca başkalarının yükünü sırtlayan empatlar, sınır çizmeyi öğrendiklerinde çoğu kez dünyayı kaybediyormuş gibi hisseder. Oysa perde arkasında bambaşka bir şey olur. Nihayet barış seçilir. Başkalarının huzuru değil, kendi içinin. Eğer zehirli taleplere hayır demeye başladıysanız, bir süre sonra tanıdık tepkiler gelir. Aile bencil der, bazı arkadaşlar uzaklaşır, kimileri de ihanete uğramış gibi yapar. Bu aslında bir kayıp listesi değil, bir ayrışma haritasıdır. Ne kaybolduğunu değil, neyin sahici olduğunu gösterir. Wung bu dönüşümü 3 özgül evreye ayırır ve geçici yalnızlığın, sandığınız kadar yıkım değil, sağlıklı bağlara açılan kapı olduğunu söyler. Fakat bir şartla, gerekli sınırlar ile yıkıcı izolasyon arasındaki farkı ayırt etmelisiniz. İlk evre, kendinizi geri toplamaya çalışırken neden herkes beni terk ediyor duygusunun yükseldiğini açıklar. Aslında onlar gitmiyordur. Siz, adınızı içeriden sesleniyorsunuz. Ve bu çağrı, aidiyet zannedilen bazı bağların ne kadar tek taraflı olduğunu görünür kılar. 1923'te Wung'a kriz halinde başvuran Elizabeth bunun tipik bir örneğidir. 15 yıl boyunca başkalarının duygularını emen, sorunlarını çözen, ihtiyacı olana gece gündüz koşan duygusal hamal olmuştur. Sonra bedeni isyan eder. Yataktan kalkamayacak kadar derin kronik yorgunluk, günler süren migrenler ve kaynağı belirsiz panik ataklar. Doktoru fiziksel bir gerekçe bulamayınca Elizabeth'i Wung'a yönlendirir. Wung deseni bir bakışta görür. Wung'un tespiti şudur: sınır koymak, ilişkileri yıkmak değildir. İlişkilerin maskesini düşürür. Kaybettiğinizi sandığınız şey, aslında kendinizi feda ederek ayakta tuttuğunuz bir iğneyle şişirilmiş bir huzur balonu. O yanılsama dağılınca yer açılır. Daha dürüst, daha karşılıklı, daha yaşanabilir bağlara. Elizabeth'in içinde, yıllarca şefkat adı altında gizlenmiş bir kendini inkar sürüyordu. Artık ruhu bu sahte nezakete karşı derinlerden yükselen bir başkaldırı. Wung, ona sadece bir soru yöneltti. En son ne zaman birine hayır dedin? Elizabeth düşündü. Hafızasında böyle bir an yoktu. Wung gülümsedi ve basit bir ödev verdi. Bu hafta bir isteğe hayır de. Sadece birine. Elizabeth, ödev için kız kardeşini seçti. Her gece saatlerce onu arayıp evliliğinden yakınan bu kardeşe o akşam nazikçe şöyle dedi: "Seni seviyorum ama bu gece konuşamayacağım. Dinlenmeye ihtiyacım var" sözleri, yıllardır bastırılmış bir gerçeği dile getiriyordu. Fakat karşılık duygusuz bir bıçak gibi kesip geçti. Değişmişsin. Eskiden beni önemsiyordun. Neyin var senin? Bir hafta içinde zincirleme tepkiler geldi. Annesi aradı, ailenin endişelendiğini söyledi. Arkadaşları onu davet etmeyi kesti. Kocası bile sinir krizi mi geçiriyorsun diye sordu. Elizabeth, içi boşalmış, sesi titrek bir halde yeniden Wung'un kapısını çaldı. Bir sınır koydum ve herkesi kaybediyorum, dedi ağlamaklı bir sesle. Wung ona sakin bir tonda cevap verdi. Herkesi kaybetmiyorsun, Elizabeth. Sadece gerçek bağları keşfediyorsun, sonra ekledi. İlişkilerinin çoğu, senin kendini feda ettiğin bir ruhsal bir kontrat dayanıyordu. Sen kendini terk eder, onlar da bu boşluktan faydalanırdı. Şimdi ise kendini seçtin. Bu, o anlaşmayı bozduğun anlamına geliyor. Onlar da bunu ihanet gibi yaşıyor. Bencil olmadın, dedi Wung. Sadece kendini terk eden biri olmaktan çıktın. Ve kendini terk ettiğinde senden faydalanan insanlar, bunu bir kayıp olarak görecek. Ardından durdu. Bakışını yumuşatıp sessizce söyledi. Ben buna sınır krizi diyorum. Sağlıklı farklılaşmanın, ilişkinin çöküşü gibi hissettirdiği an. Doktor Naomi Eisenberger'in uçlu araştırması, sosyal reddedilmenin fiziksel acıyla aynı beyin bölgelerini harekete geçirdiğini gösteriyor. Bu yüzden sınır koyduğunuzda birden fazla kişi sizden uzaklaşırsa, beyniniz bunu ölümcül bir tehlike gibi algılar. Ama gerçekte bu bir felaket değil, bir tasnif sürecidir. Kimlerin sizinle kalacağını, kimlerin sadece sizi kullanarak var olduğunu ayıran bir süreç. 3 aşamayı anlamak, yalnızlığa kapanıp kapanmayacağınızı ya da gerçek bağlarda kalıp kalmayacağınızı belirler. İlk sınırlarınızı yeni çizdiyseniz ve şimdi herkesin sizi terk ettiğini hissediyorsanız, içinizden şu cümleyi kurun: kimin gerçek olduğunu keşfediyorum. Çünkü bu kırılma, aslında kimin sizinle bütün halde buluşabildiğini,
kimin ise parçalı haliyle sizden beslenmeye çalıştığını görünür kılar. Bireyselleşme yoluna giren herkes, özüne yaklaştıkça ve sınırlar koymaya başladıkça 3 ayrı evreden geçer. Hangi aşama olduğunuzu bilmek, ya çok erken vazgeçmenizi ya da gereksiz bir izolasyona saplanmanızı önler. İlk gerçek sınır ortaya çıktığı anda perde aralanır. Birden, hangi ilişkilerin koşullu olduğunu görmeye başlarsınız. Elizabeth'in ilk hayırından. Birkaç gün sonra tablo netleşti. Kız kardeşi daha sık aramaya, habersiz uğramaya başladı ve aileyi de işe katarak Elizabeth'i zorluk çıkaran kişi gibi göstermeye çalıştı. Annesi suçluluk duygusunu devreye soktu. Senin için yaptığım bunca şeyden sonra bir telefona bile cevap veremiyorsun. Kocası mikrosahne bir mesafe aldı. Derin iç çekişlerle eskiden daha rahattın, dedi. Böylece ifşa iyice belirginleşti. Sınır, ilişkinin görünmez düzenini ortaya çıkarıyordu. İşte ifşa budur. Sınırlar, ilişkilerinizi yöneten görünmez sözleşmeleri açığa çıkarır. Bu sözleşmeler hiç yüksek sesle söylenmemiştir ama yıllardır geçerlidir. Ve siz kendinizi seçtiğinizde, artık o maddelere uymayı reddedersiniz. Ben hep burada olacağım. Sen de bana aidiyet hissi vereceksin. Senin duygularını yöneteceğim ve bana ihtiyaç duyacaksın. Sana asla meydan okumayacağım ve sen buna aşk diyeceksin. İlişki bağımlılığının görünmez kontratı böyle işler. Doktor Harriet Lerner'ın ilişki sistemleri üzerine yaptığı araştırmalar da gösteriyor ki, bağımlı sistemlerde tek bir bireyin farklılaşması dengeyi bozar ve diğer herkeste kaygı yaratır. Bu tepkiler aslında sizin kötüleşmeniz için değil, onların sizden aldıkları şeye, sizin bitmeyen ulaşılabilirliğinize, görünmez yük ve kendinizi terk etmenize erişimlerini kaybetmeleriyle ilgilidir. Gerçek sizi reddetmiyorlar. Sadece oynadığınız rolün kaybının yasını tutuyorlar. Çünkü bağımlı sistemler değişime dirençlidir. Siz ne kadar sağlıklı olursanız, başkaları o kadar rahatsız hisseder. Maruz kalma evresinde sınırlarınızı koruyabilirseniz, insanlar bilinçsizce eski sözleşmeyi yeniden yürürlüğe koymaya çalıştıkları bir test aşamasına girerler. Florence Nightingale de Kırım Savaşı'ndan döndüğünde bunu yaşadı. Savaşta gücünü ve sesini keşfetti. İngiltere'ye döner dönmez ailesi onu eski güzel kız rolüne geri sokmak istedi. Annesi hastalandı, sürekli bakım talep etti. Kız kardeşi gizemli hastalıklarla gündeme geldi. Babası Florence'nin ailevi görevlerini ihmal ettiğini söyledi. Bülbül'ün mektuplarında bu düzen açıkça görülür. Her bağımsızlığımı kazandığımda ailem beni köleliğe geri döndüren bir kriz yaratıyor. Sanki onun ayrı varlığına tahammül edemiyorlardı. İşte test budur. Sınırsızlığınızdan faydalanan insanlar, farkında olmadan sizi geriye çekmek için durumlar yaratırlar. Elizabeth de tüm bu yaygın test taktiklerini deneyimledi. Tırmanma. Kız kardeşi, gece aramalarından sonuç alamayınca bu kez habersizce kapısına gelmeye başladı. Telefonla konuşmayacaksan, ben gelirim, diyordu. Temasın dozunu artırarak sınırı aşındırmaya çalışıyordu. İşe alma, koalisyon annesi, herkes endişeli diyerek aileyi bir araya toplayıp bir müdahale organize etti. Amaç, Elizabeth'i eski rolüne geri döndürmek için toplu bir baskı oluşturmaktı. Kriz yaratma. Kocası, Elizabeth'in yalnız kalmak için belirlediği saatlerde özellikle önemli etkinlikler planladı. Elizabeth sınırını koruduğunda ise incinmiş bir yüzle geri çekildi. Bu, görünürde kırılganlıkla uygulanan bir baskıydı. Suçluluk manipülasyonu. Depresyonunla başa çıkmana yardım ettiğim zamanı hatırlıyor musun? Şimdi telefonlarıma bile cevap vermiyorsun, geri çekilme tehdidi. Eğer böyle olacaksan, belki de hiç konuşmamalıyız. Bu söylemler, Elizabeth'i suçluluk ve kaybetme korkusuyla eski sözleşmeye geri itmeye ayarlıydı. Kritik kavşak. Merhametli kalırken sınırları korumak mümkün mü? Wung'un Elizabeth'e öğrettiği ayrım şuydu. Başkalarının duygularını önemseyebilirsiniz ama onları kendi sorumluluğunuz haline getirmek zorunda değilsiniz. Sonuçlardan kurtarmadan da empati kurulabilir. Fakat bu test, başkalarının rahatsızlığına tahammül etmeyi gerektirir. Bu nedenle çoğu insan, baskıya katlanmak yerine kendini terk etmeye yönelir. İşte çoğunun takıldığı yer burasıdır. Sınanma dayanılmaz göründüğünde, suçluluk, toplu baskı ve kaybetme korkusu yüzünden sınır terk edilir ve barış yeniden sağlanır. Ama bu, kendini terk ederek ödenen sahte bir barıştır. Eğer bu testler boyunca sınırları koruyabilirseniz, ilişkiler sıralama evresine girer.
Ya dönüşürler ya da biterler. Elizabeth'in en yakın 3 ilişkisi de bu örüntüyü gösterdi. Kocası dönüştürücü olana örnekti. 3 ay boyunca pasif-agresif tavırla sessizlik ve büyüklükle cezalandırdı. Sonra bir gece dayanamayarak çöktü. Sen kendine iyi bakınca neden bu kadar öfkeleniyorum? Bu soru onu terapiye götürdü. Orada, kendi terk edilme yaralarına dokundu. Fark etti ki Elizabeth'in tükenmesine bilinç dışı bir ihtiyacı vardı. Çünkü bu sayede kendi duygusal yoksunluğu için daha az suçluluk hissediyordu. Elizabeth bütünleşmeye başladığında, o da nihayet kendi boşluğuyla yüzleşmek zorunda kaldı. Sonunda evlilikleri, iki tarafın da sınırlarını ve özgünlüğünü korunduğu gerçek bir ortaklığa dönüştü. Annesi kabul eden taraftaydı. Elizabeth'in neden değiştiğini tam anlayamadı. Aile sofralarında eskiden çok rahattın, şimdi aşırı titizsin diye sitem etti. Yine de zamanla uyum sağladı. Gece geç gelen aramaların yanıtlanmayacağını, ziyaretlerin önceden planlanacağını ve Elizabeth'in kapasitesi dolduğunda toplantılardan ayrılacağını öğrendi. Bağ kurmayı sürdürdüler. Ama artık iç içe geçmeden. İlişki yoğunluk kaybetti. Buna karşılık dürüstlük kazandı. Kız kardeşi ise çıkıştı. Elizabeth'in sınırlarına tahammül edemedi. Her hayırı kişisel bir ret gibi yaşadı. Tüm repertuvarı denedi. Suçluluk, öfke, haftalar süren sessizlik ve sonra taleplerle geri dönüş. 6 ayın sonunda son mesajını yolladı. Sen tanıdığım kız kardeş değilsin. Artık kim olduğunu bilmiyorum, yıllardır konuşmuyorlar. Elizabeth o zaman anladı. Bu ilişki hep tek şeritti. Kız kardeşinin sınırsız duygusal desteğe ihtiyacı vardı. Karşılık ise yoktu. Sıralama başarısızlık değildir. Netliktir. Kaybetmiyorsunuz. Kimin sizi bütün bir insan olarak karşılayabildiğini, kimin ise yalnızca parçalara ayrılmış halinize ihtiyaç duyduğunu ayırt ediyorsunuz. Gözlemler de şunu gösterir. Sınır koyanlar, başlangıçta ilişkilerinin bir kısmını yitirdiklerini bildirir. Fakat kalan bağların kalitesi belirgin biçimde yükselir. Karşılıklı bir dostluk, çıkarcı tanışıklıktan daha besleyicidir. Eğer şu an sıralama evresindeyseniz ve bazı ilişkiler biterken bazıları derinleşiyorsa, içinizden şunu söyleyin, doğru olanlar kalıyor. Nicelikten niteliğe geçiş, ayıklamayı başardıktan sonra bile pek çok kişiyi sarsan kritik bir tuzakla yüzleşmeyi gerektirir. Sınır koymayı başarıp ardından zorunlu farklılaşmayı yıkıcı izolasyonla karıştırmak. Birçok insan burada tökezler. 1928'de Wung, toksik ailesiyle arasına net sınırlar çekmeyi başaran Heinrich adlı bir danışanı gördü. Bu vaka, söz konusu tuzağın nasıl işlediğini berrak biçimde ortaya koyar. Heinrich tıpkı Elizabeth gibi aşırı işlev görmekten tükenmişti. Alkolik ebeveynler, bitmeyen krizler içindeki kardeşler ve çocukluğundan beri sorun çözücü rolü. Wung'un desteğiyle Heinrich sınırlarını kurdu. Borç vermeyi bıraktı, kriz telefonlarına dönmedi, başka bir şehre taşındı. Fakat zamanla işi ileri götürdü. Yalnızca zehirli kişilerle değil, neredeyse herkesle bağlarını kesti. Bir yıl sonra yeniden karşılaştıklarında tablo ağardı. Patronu beni anlamıyor diyerek işinden ayrılmış, partnerinin duygusal talepleri fazla geldiği için ilişkiyi bitirmiş, kiliseye de insanlar bilinçsiz diye uğramaz olmuştu. Heinrich ofiste tek başına oturuyor ve şunu söylüyordu. Sonunda huzura kavuştum. Hayatımdan tüm zehirli insanları temizledim. Wung sordu. Peki geriye kim kaldı? Heinrich şaşırdı. Ben. Zaten bana yeter. Ardından ekledi. Sıradan ilişkiler için fazla gelişmişim, işte izolasyon tuzağı. Bilinçten değil, korkudan doğan tam geri çekilmeyi, ruhani bir dille meşrulaştırmak. Wung, Heinrich'in ayrımı fark etmesi için aylarca çalıştı. Başlangıçta gerçekten zehirli kişilerle sağlıklı sınırlar koyduğunu, fakat bir noktadan sonra korkunun direksiyona geçtiğini gösterdi. Heinrich, kendi payını gözden geçirmek yerine, her ilişki zorluğunu başkalarının bilinçsizliği diye etiketlemeye başlamıştı. Çatışma onun için artık bir büyüme alanı değil, fazla gelişmiş olduğunun kanıtıydı. Kritik ayrım, sağlıklı farklılaşma iyileşmek için alkolik ebeveynlerimden uzaklaşmam gerekiyor. Sınırlara saygı duyan insanlarla arkadaşlığımı sürdürüyorum. Bazen yalnızım ama ilişkiler daha sağlıklı. Kritik ayrım, herkes bilinçsiz. Yalnız kalmak benim için en iyisi. İnsanlar gerçeğimle başa çıkamıyor. Bana ulaşmayı hak etmiyor. Yalnızlık, manevi üstünlüktür. Ruh sağlığı göstergeleri.
Sağlıklı sınırlar döneminde depresyon azaldı, enerji geri geldi, yaratıcılık yükseldi. İzolasyon döneminde ise depresyon daha ağır döndü. Kaygı arttı. İnsanlar hakkında konuşulduğu, komplo kurulduğu yönünde paranoyak düşünceler belirdi. Wundt yazdı. Bireyselleşme izole etmez. Bağlar ama yeni ve bilinçli şartlarda. Her iki insanın da bütünlüğü korunur. Araştırmaların işareti de bu yönde. Sağlıklı sınırlar, sosyal bağlantıların kalitesini artırır. İzolasyon ise, öz bakım diye akılcılaştırılsa bile, zihinsel ve fiziksel sağlığın azalmasıyla ilişkilidir. Uyarı işaretleri, farklılaşmadan izolasyona geçiş. Bir ilişkilerin topluca yitimi. Yalnızca zehirli bağlar değil, neredeyse tüm ilişkiler kopuyor. Her çatışma ötekilerin bilinçsizliği diye yorumlanıyor. Sürdüren insanlara karşı üstten bakış gelişiyor. Yeni bağlantılar aramayı bırakıyorsunuz. İki ruh sağlığında bozulma. İyiye gitmek yerine kötüleşme. Artan kaygı, çökkünlük, toplumsal paranoya, iştah, uyku enerji düzensizlikleri. Depresyon, kaygı ya da paranoyanın artması. Geri çekilmeyi meşrulaştırmak için manev bir dilin arkasına saklanmak. Çatışmalarda kendi davranışını incelemeyi reddetmek. Bu kalıpları fark ediyorsan, profesyonel destek alma zamanı gelmiş olabilir. Bu bir zayıflık değil, bilgeliktir. Wundt da hayatı boyunca defalarca analize girdi. Çünkü hiç kimse kendi kör noktalarını tek başına göremez. Amaç, ilişkiler karşısında aşırı bilinçli bir münzeviye dönüşmek değildir. Amaç, iki tarafın da sınırlarını ve özgünlüğünü korunduğu, gerçek bağlar kurabilecek kadar bütünleşmektir. Hayatının geri kalanını yalnız geçirmek için zehirli ilişkilerden sağ çıkmadın. Onları atlattın ki gerçek bağın nasıl hissettirdiğini nihayet deneyimleyebilesin. Sıralamadan sonra çoğu kişinin beklemediği bir faz başlar. Yeniden inşa. Bu aşama, daha önce mümkün olduğuna inanmadığın ilişkileri keşfettiğin dönemdir. Elizabeth'in sınırlarından 6 ay sonra beklenmedik bir şey oldu. Bir destek grubunda tanıştığı bir kadın ona gerçekten soru sordu ve gerçekten dinledi. Kadın kendini Mari olarak tanıttı. Kendi mücadelelerini paylaşırken, bunları Elizabeth'in sorumluluğu yapmadı. Kahve için buluştuklarında, sadece 1 saat kalabilirim. Terapi randevum var, dedi. Elizabeth bunu reddedilme değil, rahatlama olarak hissetti. 1 saat yetiyordu. Elizabeth yolculuğunu anlatırken Mary, kız kardeşini affetmelisin demedi. Bu gerçekten zor görünüyor. Kendine nasıl bakıyorsun? Diye sordu. Elizabeth bir projede yardım önerdiğinde Mary nazikçe geri çevirdi. Naziksin ama ben hallederim. Belki bir ara kendi projelerimizde birlikte çalışırız. Vedalaştıktan sonra Elizabeth arabasında ağladı. Acıdan değil, tanındığı için. Wung'a, daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Yorgunluk taşımayan bir dostluk, dedi. Wung gülümsedi. İki kişi de bütün olduğunda ilişki böyle görünür. Daha önce bunu çekemezdin. Çünkü buna müsait değildin, parçalarını isteyenlere yetişmekle meşguldün. Elizabeth ile Maria'nın arkadaşlığını farklı kılan, karşılıklı ilişki dediğimiz temellerdi. İki tarafta sınır koyuyor, kendi sorumluluğunu taşıyor, yardımı hediye gibi verip borca çevirmiyordu. Yakınlık vardı. Fakat kimse kimseyi yutmuyordu. İkisi de bütün kaldı. Marie kendi terapisine devam ediyordu. Elizabeth'in onu tamamlamasına ya da düzeltmesine ihtiyaç duymuyordu. Bu ilişki, ikisinin de iç işlerinden kaçacağı bir sığınak olmadı. Hayatlarını zenginleştirdiler. Ama birbirlerinin temel işlevleri için olmazsa olmaz değillerdi. Açık konuşuyorlardı. Marie, özür dilemeden sadece 1 saat kalabilirim, diyebildi. Elizabeth de, bu hafta suçluluk duymadan plan yapamam, diyordu. Hayal kırıklığı sorun değildi. İkisi de birbirinin sonsuz erişilebilir olmasını beklemiyordu. Destek iki yönden akıyordu. Elizabeth'in annesi hastanedeyken, Marie yemek getirip yanında oturdu. Marie iş stresine boğulduğunda, Elizabeth sorunu çözmeye kalkmadan sadece dinledi. Denge buydu. Her an kusursuz eşitlik değil, zaman içinde karşılıklılık. Özerklikleri saygı görüyordu. Marie'nin başka arkadaşları, Elizabeth'in başka ilgi alanları vardı. Kimse, diğerinin ayrı hayatından tehdit hissetmiyordu. Senin bütünlüğün beni, benim bütünlüğüm seni tehdit etmiyor. Wung'un aşkın fonksiyon dediği şey, paradoksları taşıyabilme kapasitesidir.
Güçlü olabilir ve yardıma ihtiyaç duyabilirsin. Bağımsız olabilirsin ve bağlantı isteyebilirsin. Sınırların olur ve buna rağmen derin yakınlık kurabilirsin. Elizabeth karşılıklı ilişkiyi sürdürmek için sınır denetimi adını verdiği pratik bir teknik kullandı. Her ay ilişkilerini gözden geçiriyordu. Bu kişi sınırlarıma saygı duyuyor mu? Görüşmelerden sonra kendimi enerjik mi, tükenmiş mi hissediyorum? Zamanla karşılıklılık var mı? Cevap sürekli olumsuzsa, ilişkiyi yeniden müzakere ediyor ya da sonlandırıyordu. Ayrıca Wung'un bilinçli topluluk dediği şeyi aktif biçimde aradı. Sağlıklı farklılaşmaya değer veren insanlar. Onları, sınırların birlikte pratik edildiği bir bağımlılık iyileşme grubunda ve psikolojik gelişimin norm olduğu bir Jungçu çalışma çemberinde buldu.